Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere 26 Eylül tarihinde Almanya'da federal genel seçimler var. Meclis seçimleri var. Şimdi Almanya'da ırkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif AfD denilen de bir parti var. Bu partide yer alan Tino Schöpfl denilen bir tane adam var. Bu diyor ki Almanya göçmenlere karşı sınırlarını gerekirse silah zoruyla korumalı diyor. Göçmenlere karşı. Biz göçmen istemiyoruz diyor. Ne kadar göçmen varsa da bunların hepsini zamanla sınır dışı edeceğiz diyor. Evet, sınır dışı edeceğiz diyor. Şimdi bakın, bu parti ırkçı bir parti. Ancak gelin görün ki her seçim döneminde oy oranını ve federal meclisteki vekil sayısını, milletvekili sayısını arttırıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya'da ırkçılık hortlayacak demektir. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da resmi kayıtlara göre, polise, savcılığa yansıyan kayıtlara göre her gün en az 3 tane ırkçılık olayı meydana geliyor. Bu yansıyanlar. İş yerinde ırkçılık var mı? Var. Orada var mı? Var. Burada var mı? Ama bunların çok büyük bir kısmı yansımıyor. Aslında sadece Almanya demek doğru değil. Avrupa için konuşalım. Şimdi şunu anlamak istemiyorlar arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde mesela Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, Avusturyalılar, İsviçreliler şunu anlamak istemiyorlar arkadaşlar. Bu ülkeler, saymış olduğum tüm bu ülkeler göçmenler sayesinde ayakta duruyor. Göçmenler sayesinde gelişiyor, büyüyor, daha çok para kazanıyor. Ama her ne hikmetse devlet politikasını yapan yani siyasetçiler de halk da çok büyük bir kısmı da bunu anlamak istemiyor. Bu insanlar pek çoğu artık göçmen falan değil. Yine bakın saymış olduğum bu ülkeler içerisinde pek çoğu emperyalist ülkeler. Fransa'dan örnek verelim. Fransa, Belçika'dan da yine. Fransa ve Belçika Afrika'nın hemen hemen pek çok ülkesinde emperyalist güçlerle beraber buraları ele geçirmişler, yeraltı kaynaklarını almışlar, madenlerini almışlar, insanlarını sömürmüşler. Bu sömürdükleri değerli olan eşyaları yani madenleriydi, işte kaynaklarıydı, petrolüydü, oydu bu ne yapmışlar? Satmışlar, para kazanmışlar, kendi ülkelerine getirmişler vesaire vesaire. Şimdi bu insanlar başkalarının gözyaşının üzerinden kendi halkına mutluluk saçıyorlar. Afrika'da ya da başka ülkelerde insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Şimdi de bunlar diyorlar ki biz sizi almıyoruz diyorlar. Her yıl on binlerce kişi bu Avrupa'ya gelebilmek için göç yollarında ölüyor. Denizde boğulan, vurulan, öldürülen, aç kalan aklınıza ne gelirse. Bunlar bakın bu Afrika başta olmak üzere bu ülkeleri karıştıranlar da yine bunlar. Hem adamların ellerinden ekmeğini alacaksın hem de diyeceksin ki buraya gelme. Ne diyor bu Almanya için Alternatif AfD Partisi'nin yetkilisi? Biz diyor gerekirse sınırlarımızı askerle, silah zoruyla korumalıyız diyor. Göçmen gelmesin diye. Şimdi bakın. Sömürmeye devam ediyorlar. Bir örnek vereyim. Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Libya bu ülkeleri düşünün. Yani Akdeniz'in güney ülkeleri, Afrika'nın kuzeyi. Değerli izleyicilerimiz, bu ülkelerin, Kuzey Afrika'nın bütün ülkeleri hemen hemen Fransa'nın işgali altında. İşgalden kastım şu, zamanında bunlar girmişler, halkı öldürmüşler. Bütün mal varlıklarını almışlar, çalmışlar, çırpmışlar. Şimdi Libya'da biliyorsunuz Türk askeri girdiği için Fransa borusunu öttüremiyor.
Şimdi de Fransızlar kalkmış diyorlar ki değerli izleyicilerimiz aman gelmeyin. Ben de şunu söylüyorum bakın. Göçmenlerin olduğu ülkeler savaşın olduğu, ekonominin bozuk olduğu, işte biliyorsunuz kim durduk yere hani göç eder. Ekonomi bozuk ya da işte bir sıkıntı var demektir yani. Türkiye'de mesela şu anda 10 milyona yakın yani nüfusunun yaklaşık 8'de 1'i göçmen var. Suriyelisi var, Iraklısı var, İranlısı var, Pakistanlısı var, Afganistanlısı var. Var oğlu var. Ne kadar yeryüzünde özellikle Asya coğrafyasında, Arap coğrafyasında ne kadar bitik ülke varsa bunların hepsinin göçmenleri Türkiye'de. Vatandaşları Türkiye'de. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum yani. Türkiye'nin ekonomisi bu 10 milyon kişiye bakmaya müsait mi arkadaş? Hayır değil. Ve şunu söylüyorum. Beni takip edenler bilir. Diyorum ki açık kapı politikası uygulayacaksın. 10 milyon kişiye diyeceksin ki Avrupa sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım yolunuz açık olsun diyeceksin. Her ay 100 bin kişinin Avrupa'ya, Yunanistan, Bulgaristan nerede işte bir yerlerden giriş yaptığını düşünün. 100 bin. Yılda 1 milyon 200 bin kişi yapar sadece Türkiye'den. Bunlar gidiyor. Çocuk çok biliyorsunuz. Her biri 4-5 çocuk yapıyor. 5 yılın sonunda o 1 milyon kişi 5-6 milyon kişi olacak. Sadece Türkiye'den gidenler. Türkiye'nin bu ağırlığını koyması gerekiyor. 3 milyar euro verecekler. 3 milyar takla atıyorlar, vermiyorlar. Ya verse ne olur? İsterse 30 milyar euro olsun. Türkiye'nin şu anda işsiz sayısı 17 milyon. İş yok. Bakın ben siyaset yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. İnsanlar işsiz. Herkesin, her ailenin, akrabasının mutlaka işsizleri var. Herkesin, bakın herkes işsizleri var. Şimdi bu gençler, bu insanlar iş bulamazken, çalışamazken, şimdi Suriyeli'ye, işte Afganlı'ya ona buna iş verelim. Tamam verelim. Verelim o zaman. Bu buna benziyor. Ben bakın ırkçılık falan yapmıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bizim de milyonlarca vatandaşımız Avrupa ülkelerinde dünyanın dört bir yanında. Ama ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin böyle bir gücü yok. Şimdi Almanya göçmen alıyor. Niye alıyor? Kara kaşına, kara gözüne mi meraklı? Çalıştıracak iş var. İşçi bulamıyorlar. Onun için alıyor. Geçen bir açıklama yapıldı. Her yıl Almanya'nın 400 bin kalifiye eleman alması gerekiyor. Her yıl 400 bin eğitimli kalifiye eleman alması lazım. 400 bin. İhtiyacı var. Onun için alıyor. Yoksa bir kişiyi kapıdan içeriye sokmazlar. Ama Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok. Göçmeni eğitmiyorsun. Vatandaş şimdi Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya, Hollanda'ya göçmen olarak gidiyor. Onu eğitiyor, okula gönderiyor, dili öğretiyor. Türkiye'de öyle bir şey yok ki. Geliyor adam, bir ay, 1,5 ay sonra Türkçe konuşmaya başlıyor. Sonra adam sansar gibi dolanıyor ortalıkta. Bir sürü polisiye olaylar meydana geliyor. Bizim altyapımız yok. Türkiye neden bundan sonra da bu göçmenlere ev sahipliği yapsın kardeşim? Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz. Adama ihtiyacı var. İnsana, iş gücüne ihtiyacı var bu Avrupa'nın. Ona rağmen ne diyorlar? Aman gelmeyin. Gelmeyin diyorlar. İstemiyorlar artık. Göçmen işi Avrupa'da bitmiştir arkadaşlar. Bakın aile birleşimi ya da kalifiye eleman haricinde hiçbir Avrupa ülkesi göçmen istemiyor. Net bu. Tavır belli. Türkiye'nin de şunu yapması lazım. Bu göç yükünü kaldıramaz Türkiye. Bakın sosyal sorunlar çıkıyor. İnsanlar memnun değil. Halk memnun değil. İstemiyorlar. Bunu söylerken ben kendi görüşümü söylüyorum. Sokakta 10 kişi çevirelim. İnanın bana en az 7 tanesi kardeşim diyecek, benim ekmeğim yok diyecek. Bu adamlar ekmeğimi çaldı diyecek. Bak bunu söyler halk. Halk cebine bakar. Halk büyük tabloya bakmaz. Adam akşam evine neyi götüreceğine bakar halk. Halk cebinde para var mı buna bakar. Evine, çoluk çocuğuna para götürmedikten sonra ülke şöyleymiş, uçuyormuş, geliyormuş, kaçıyormuş, bilmem ne oluyor. Bu halkın umrunda değil.
Hizmet halkın umurunda değil. Cebine bakar önce. Haklı. Ne yiyecek bu adam? Taş mı yiyecek? Halka bunu anlatamazsınız. Anlamaz zaten. Niye anlasın ki? Niye anlasın? Niye? Binlerce kilometre uzaktan göçmen geliyor. Bu Türkiye'deki bir inşaat işçisinin işini elinden alıyor. Basitçe bu. Türkçe bu. Ekmeği elinden alınmış bir insanın psikolojisini düşünün siz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazmanızı, yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Tek tek okuyorum ben. Yani ben açıkçası Avrupa istemiyor. Avrupa'nın ihtiyacı olmasına rağmen hayır gelmeyin diyor. Ama Türkiye maalesef göçmen politikasında doğru adımlar atmadı. Hiç kimse kusura bakmasın. Doğruya doğru. Bu da benim görüşlerim. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Videonun altındaki like tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Bize destek olmuş oluyorsunuz. Sadece like. Abone olmadıysanız da lütfen Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum.